Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Her gün kanalımda farklı bir tarifi dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yine güzel ve farklı bir lezzet hazırladım ve bu güzel lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Tarif için 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkayıp tencere içerisine alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakika mercimek suyunu çekene dek pişecek. Mercimek kısık ateşte pişerken ben tarif için kullanacağım bir tane yufkayı kesip hazırlayacağım. Yufkayı önce ortadan kesiyorum. Sonrasında birkaç parçaya daha ayıracağım. Sanki bir börek sarar gibi hazırlayacağım tarifi. Kullanacağım yufka biraz ince ve uzun olacak. Normal hazırladığımız bir sigara böreğine göre. Tekrar parçalara ayırdığım yufkayı ortadan yine keseceğim. Hazırladığım tarif farklı, pratik, herkesin evinde olabilecek malzemelerle hazırlanmış bir tarif. Dilerseniz ailenizde, dilerseniz gelen misafirlerinize hazırlayıp zevkle yiyebileceğiniz lezzeti, kıvamı yerinde bir tarif. Yufkaları hazırladım. Sıra geldi yufka içerisine kullanacağım iç harcı hazırlamaya. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş, iyice mercimek pişmiş. Üzerine yarım çay bardağı ince bulguru ekliyorum. Karıştırdıktan sonra mercimekli bulgurlu karışımı soğumaya bıraktım. Mercimekli bulgurlu karışım soğurken orta boy bir tane kuru soğanı ince bir şekilde doğrayıp iç harç için hazırlıyorum. Tencere içerisine bir kahve fincanı sıvı yağ ekledim. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Kuru soğanı biraz kavurduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı 7 baharat ekliyorum. Hazırladığım bu böreği sizler de hazırladığınızda o baharatların tadı damağınıza biraz vurmalı, biraz o acı lezzeti gelmeli. Eğer ki benim gibi sizler de acı seviyorsanız hazırladığınız tariflerde soğuttuğum mercimekli bulgurlu karışımı tencere içerisine ekledim. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzlu yemeyenler için benim kullandığım tuz miktarı fazla gelebilir. İyice karıştırdım. Baktığınızda patatesli bir iç harca benziyor ama hazırladığım iç harç mercimekli bulgurlu bir iç harç. Hazırladığım karışımı bir tabak içerisine alıyorum. Sonrasında böreği sarmaya geçeceğim. Hazırladım. İç harcı sıra geldi böreği hazırlamaya. İnce uzun kestiğim yufkaları bolca içerisine hazırladığım mercimekli, bulgurlu, soğanlı, baharatlı, salçalı karışımı ekliyorum. Lezzetini merak edenler için şöyle söyleyebilirim. Biraz patatesli böreği andırıyor ama o
Mercimeğin o güzel lezzeti yerken ağzınıza geliyor. Hoş bir lezzet bırakıyor. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bir defa da olsa denenmesi gereken lezzetlerden birisi. Ben hazırlayıp severek tüketiyorum. Ailem de çok seviyor, çocuklar ve eşim. Sizlere de sunmak istedim. Nacizane hazırlamış olduğum bu tarifi. Tüm böreği sardım. Son böreği de sarıp hazırlıyorum. Sonrasında pişirme aşamasına geçeceğim. Börekleri bir tabak içerisine alıyorum. Sonrasında pişireceğim. Hazırlamış olduğum bu böreği dilerseniz yağda kızartabilirsiniz. Dilerseniz fırına atabilirsiniz. Ben iki tercih arasında kaldım. Yağda kızarsam yağ pahalı. Fırına atsam elektrik pahalı. Ben yağı tercih ettim. Daha çıtır çıtır olduğu için sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Söylediğim gibi ikisi de pahalı. Hangisini uygun görüyorsanız. Kızgın yağ içerisine hazırlamış olduğum börekleri ekliyorum. Yağda söylediğim gibi biraz daha çıtır çıtır oluyor. Fırında biraz daha kuru oluyor. İçerisine sadece mercimekli iç harç eklediğim için, başka bir şey ilave etmediğim için yağda kızartmak daha lezzetli geliyor bana. Çevirerek pişiriyorum böreği. Nar gibi kızaran böreği tava içerisinden alıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli güzel bir tarif oldu. Sizlere de bir defada olsa denemenizi kesinlikle samimiyetle söylüyorum. Lezzeti benden garanti, bir defada olsa denemenizi öneriyorum. 4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir diş sarımsağı ekledim. Hazırlamış olduğum bu tarif sarımsaklı yoğurtla yeniyor. Siz dilerseniz sade olarak da tercih edebilirsiniz ama yoğurt şahane yakışıyor. Dilerseniz bir tabak içerisine alıp direkt yoğurdu üzerine dökebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi de yapabilirsiniz. Ben yoğurdu direkt üstünde sevmiyorum. Batırarak yemeği tercih ediyorum. Sizlere de o şekilde sundum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi, ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz malzeme listesine. Çıtır çıtır, içi yumuşacık bu lezzeti gördüğünüz gibi yoğurda batırarak tükettim. Sizler söylediğim gibi dilerseniz direkt üzerine de dökebilirsiniz yoğurdu. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.